Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda öncelikli olarak endeksimizin analizini yapacağız. Sonrasında sizlerden istek olarak gelen KRGYO, Teknosa, ARD Grup Bilişim, Trabzonspor ve Reader analizlerini yapacağız arkadaşlar. Bu analizleri bitirdikten sonra da kısa vadeli alım satım için bir strateji anlatacağım. Sonrasında da videomuzu bitirmiş olacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi endeksimizde başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, endeksimizde Cuma günü itibariyle şurada daha önce çizdiğimiz düşen kanalı yukarı yönlü kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Bu güzel. Fakat şuradaki 8052 seviyesindeki direncine kadar ulaşıp oradan bir dirençle karşılaşmış ve gevşeme yaşamış. Cuma günü akşamı itibariyle Moody's'ten gelen olumlu haber, not görünümünün durağından pozitife çevrilmiş olması, pazartesi günü endeksimizde pozitif bir hava yaratabilir arkadaşlar. Veyahut da bu haberin bazı kişiler tarafından daha önceden alınmış olması durumu da söz konusu. Çünkü Cuma günü endeksimizde bir anda bir hızlanma oldu. Belki hani Moody's haberi önden fiyatlanıp pazartesi günü düşüşle de başlayabiliriz. Tabi bunu önceden bilme şansımız yok arkadaşlar. Şu anda teknik olarak düşen kanalımız yukarı yönlü kırılmış durumda. Öncesinde bakın alfa trend indikatörümüz de al vermiş Perşembe gününden. Şöyle pazartesi günü açılışta 1-2 saat takip edip hani bir düşüş gelmiyorsa yeni pozisyonlara girilebileceğinin uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi elinizdeki bütçenin tamamıyla girmek şu anda uygun değil. Hani belli bir kısmıyla stopla çalışarak girilebilir. Stop seviyesini 7745 seviyesinde Kaufman hareketli ortalaması olarak düşünebilirsiniz. Yani pazartesi günü bu seviyenin altında kalınıyorsa bir stop olmakta fayda var arkadaşlar. Yükseliş yönlü durumda 8052 ve akabinde 8120 seviyeleri de geçiliyorsa daha güçlü olarak girilebilir arkadaşlar endeksimize. Böyle bir durumda ilk etapta 8566 seviyelerine doğru bir yükseliş beklerim. Bakalım pazartesi günü takip edeceğiz. Şöyle haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalık grafiğimizde şu anda Kaufman hareketli ortalamamız olan 7787 seviyesinin üzerindeyiz. Haftalık kapanışın bu şekilde olması güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi şu 8120 seviyeleri de geçildikten sonra 8566, 8560 bu seviyelere doğru hareketin devam etmesini beklerim. Önümüzdeki videolarda bu seviye geçildikten sonra hedef fiyatlar nereler olabilir? Onunla ilgili de bir çalışma yaparız arkadaşlar. 4 saatliğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de burada bir dirençle karşılaştığını daha net görebiliyoruz. Yani şu an için bir sorun gözükmüyor ama dediğim gibi Moody's haberi önden fiyatlanmış olabilir. Birkaç saat haftalık açılışta önden bir takip etmekte fayda var arkadaşlar. Eğer ki düşüş gelmiyorsa kademeli olarak pozisyonlara girilebilir. Şöyle bir regresyon çalışması yaptım 4 saatlik grafikte. Burada kanalın dip noktası şu anda 7797 Kaufman hareketli ortalaması ile birleşiyor. Buraları da stop noktası olarak belirleyebilirsiniz. 4 saatlik grafikte takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir durumda çünkü tekrardan kanalın içine girmiş olacak ve düşüşün devamı gelme durumu da ortaya çıkabilir. Böyle olursa 7560 seviyesinde bir desteğimiz var ve akabinde 7430 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğimize geri dönelim. Evet, şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere bakalım. KRGO ile başlıyorum. Evet, KRGO hissemiz 10 Ocak tarihinde alfa trend indikatörümüz ala dönmüş vaziyette. Fakat şuradaki 40.80 seviyesindeki direncinden geri dönmüş şu anda. Zaten daha önceki videomda da söylemiştim. Şuradaki boşluğu kapatabilir. Buraya kadar bir yükseliş gelebilir demiştim arkadaşlar. Aynen dediğim gibi olmuş. Şu anda 36.01 Kaufman hareketli ortalaması destek konumunda. Buradan desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Veyahut da bir alt destek seviyesi olarak 32.02 seviyesini görebiliriz. Buradan da desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir arkadaşlar. Bakalım, takip edeceğiz. Şu anda Kaufman hareketli ortalamamızın üzerinde olmamız güzel. Fakat tabi bunun üzerinde 2 gün yükselişte görmek isterdik. Bir gün yükseliş olmuş, ikinci gün düşüş olmuş. Dolayısıyla bir pazartesiyi de takip etmekte fayda var yeni girişler için arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalıkta hala da haftalık Kaufman hareketli ortalamamız olan 43.91 seviyesinin altındayız. Bu seviyenin üzerine arttıktan sonra yeni girişler için daha güvenli hale gelecektir.
Şöyle 4 saatlik grafiğimize bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimizde 36.41 Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Fakat dediğim gibi şuradan, şu noktadan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şöyle bir regresyon çalışması yapalım. Evet, regresyon çalışmasında da kanalın dip noktası Kaufman hareketli ortalamasına geldi. Yani 36.41 aşağı yönlü kırılıp altında da iki kapanış yapıyorsa 4 saatlikte kısa vade düşünen arkadaşların satıp çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım, takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğimize geri dönelim ve Teknosa hissesine geçiyorum. Evet, Teknosa hissesinde düşen bir regresyon kanalımız vardı arkadaşlar. 11 Ocak tarihi itibariyle bu kanalı yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Üzerinde kapanışların olması güzel. Fakat son iki kapanış kararsız bir mum olmuş arkadaşlar ve orada hareketin de gücünün kaybettiğini görüyoruz VIX indikatörümüzde. Şu anda 33.42 seviyesine doğru belki bir düşüş gelip oradan desteğini alabilir. Ya en azından şu VIX indikatöründeki gri mumların şu kahverengi mumun üzerine çıkmasını beklemek lazım arkadaşlar yeni girişler için. Şuradan bir düşüşle 33.42 seviyesinden desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirirse önümüzdeki dönem için 39.12 seviyesine doğru ilk etapta bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 31.45 seviyesinin, bu gayet güzel. Hatta şu 33.36 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerindeyiz. Hareket güzel gözüküyor arkadaşlar. Sadece günlükte dediğim gibi son iki mum kararsız gibi gözüküyor. Orada biraz dikkatli olmak lazım. Orada bir düşüş olmadan atlatabilirsek dediğim seviyelere doğru yükselişini beklerim. 4 saatliğimizden bir bakalım. Şöyle bir regresyon çalışması yapalım arkadaşlar kısa vade için 4 saatlikte. Evet. Yani şu anda kanalın dip noktaları aynı zamanda şuradaki 33.42 seviyesindeki Fibonacci desteğine denk geliyor. Kısa vade düşünen arkadaşlar için bu seviyenin aşağı yönlü kırılıp aynı zamanda 33.07 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının aşağı yönlü kırılması durumunda elindekileri satmasını düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii kısa vade düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Yoksa hem haftalıkta hem günlükte hem de 4 saatlikte şu anda Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Yükseliş yönlü senaryo için herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Günlük grafiğimize geri dönüyorum. Bir diğer hissemiz ARD Grup Bilişim. Evet, bu hissemizde şöyle 4 saatlikte biliyorsunuz bir regresyon kanalı çizmiştik. Bu regresyon kanalı aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasının da altındayız şu anda. Fakat şu seviyeden alfa trend indikatörünün bulunduğu şu seviyeden 31.46 seviyelerinden bir destek aldığını görüyoruz. Yani kısa vade düşünen arkadaşlar için şuraya şöyle bir yatay çizgi de çekelim. Bu seviyenin altında düşüyorsa ve altında 2 mum 4 saatlik 2 mum kalıyorsa bu hisseden çıkış düşünülebilir arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğimize dönüyorum tekrardan. Evet, günlük grafiğimizde Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Şu anda dediğim seviye 31.5 seviyeleri, buralardan bir destek alabilirse tekrardan 34 seviyesine doğru bir deneme beklerim arkadaşlar. Burası aşağı yönlü kırılırsa 28.66 seviyelerine doğru da bir düşüş de görebiliriz. Bakalım, takip edeceğiz. Haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece ortalamalardan çok uzaklaşmışız. Hem haftalıkta hem günlükte. Bakın şöyle hareketli ortalamamıza olan mesafeyi şöyle bir ölçersek. Yani %14'lük bir uzaklık var şu anda hareketli ortalamaya. Biraz buralarda yatay seyir gösterdikten sonra şu hareketli ortalama da yukarı yönlü hareket eder. Sonrasında tekrar yönünü yukarı çevirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Trabzonspor hissesi. Burada da düşen bir regresyon kanalımız vardı arkadaşlar. 9 Ocak tarihi itibariyle kanalın üzerine attı fakat arkasından 3 gün üst üste düşüşle tekrar kanalın içine girmiş oldu arkadaşlar. Şu an 2.61 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamızın üzerinde olmamız güzel. Buralardan bir destek alıp tekrar kanalı yukarı yönlü kırmayı deneyebilir. Kanal yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam arkadaşlar. Şu an dediğim gibi ilk desteğimiz 2.61 seviyesi. Orası kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde 1.87 seviyelerine kadar da bir düşüş görülebilir. Haftalık grafiğimize bakalım.
Haftalık grafiğimizde de 3.32 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız. Yani henüz düşüş trendi bitmiş değil arkadaşlar bu hisse için. Yeni girişler için önermem açıkçası. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de şu anda Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. İyi değil. Günlükte kanalı yukarı yönlü kırabilirse ilk etapta 3.06 seviyesine, sonrasında da 3.43 seviyelerine doğru da bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha güvenli girişler için şu haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerine attığını görmemiz lazım arkadaşlar. Şu anda 3.32 seviyesinde haftalık Kaufman hareketli ortalamamız. Evet, şimdi Reader hissesine geçiyorum. Evet, Reader hissesinde de düşen bir regresyon kanalımız vardı. 11 Ocak tarihinde Alpha Trend indikatörümüz ala döndü. Fakat şurada bir VIX Fix indikatöründe güçsüzlük vardı arkadaşlar ve düşüşle devam ettiğini görüyorsunuz. Şu anda 23.57 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olması güzel. Şu an ilk direncimiz 24.90 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde tutunabilirse önümüzdeki dönem için 29.94 seviyesinde bir hareket görebiliriz. Buralara doğru bir hareket başladıktan sonra önümüzdeki videolarda hedef fiyat çalışmaları yaparız arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğine bir bakmak istiyorum. 4 saatlikte bir regresyon çalışması yapalım. Çok başarılı bir regresyon çalışması olmadı ama şurada Kaufman hareketli ortalamamız 23.45 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıp altında da 2 mumla kapanış yapıyorsa kısa vade düşünen arkadaşlar için satış öneririm. Düşüşün devamı gelebilir çünkü. Dikkatli olmakta fayda var ama dediğim gibi şu günlükte 24.90 seviyesinin üzerinde 2 mum arka arkaya yükseliş görmemiz lazım arkadaşlar. Bu yükseliş geldikten sonra yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Evet, şimdi kısa vadeli alım satım için bir strateji anlatacağım arkadaşlar. Bu stratejiyi hem alım yönlü hem de satım yönlü olarak düşünebilirsiniz. Yani VWAP'ta işlem yapan arkadaşlar varsa long yönlü işlem de açabilirler bu stratejiye göre. Short yönlü işlem de açabilirler. Şimdi stratejimizde birçok kural var arkadaşlar. Bunları uygulamalı olarak anlatacağım. Öncelikli olarak kullandığımız indikatörlerden bahsedeyim. Arkadaşlar, Kaufman hareketli ortalamasını kullanıyoruz. Ayarları şu şekilde, uzunluk 21 olacak. Sonra bir diğer kullandığımız indikatör Alpha Trend indikatörü. Onun da ayarları bu şekilde olacak arkadaşlar. Çarpan 1, Common Period 14, SRC kapanış ve aşağıdaki iki kutucuk tikli olacak arkadaşlar. Mavi tikli olacak. Bir diğer indikatörümüz Divergence for Many indikatör versiyon 4 olacak arkadaşlar. Burada da ayarlarımız bu şekilde. Sırasıyla 5, kapat, Regular, Full, 1, 10, 100 ve aşağı doğru devam ediyorum. Ve şu gördüğünüz kutucuklar tikli olacak arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek okumak istemiyorum. Şöyle daha da aşağı gittiğimde. Zaten bunlar otomatik geliyor olması lazım. Evet, bu şekilde. Bir diğer indikatörümüz View Trend indikatörü arkadaşlar. Burada da ayarlarımız bu şekilde. 10, 21, 60, 53, eksi 60 ve 53 olacak şekilde. Bu da otomatik geliyor olması lazım. Bir diğer indikatörümüz Williams VIX Fix indikatörü. Burada da ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Sırasıyla 22, 20, 2, 50, 0.85, 1.01. Buraya kadar otomatik geliyor diye biliyorum. Şurası tikli gelmiyor olabilir. Burası tikli olacak arkadaşlar. Ona önem gösterin. Evet, bu kadar. Şimdi stratejimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, stratejinin mesela long yönlü, yükseliş yönlü pozisyonlar açacaksanız stratejinin en önemli kuralı haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olması gerekiyor. Mesela şöyle Akbank hissesini açtım. Evet, şimdi mesela şöyle grafiğimizi geriye doğru alalım. Herhangi bir tarihe. Ya da mesela şey yapalım. 2023 Ocak başlangıcına gidelim arkadaşlar. Şöyle yeniden oynat diyoruz. Evet, 3 Ocak'a geldik. Şu anda grafiğimizi 2 Ocak tarihine ayarladık arkadaşlar. Ve yavaş yavaş oynatarak önümüzdeki dönemi pozisyonlara girerek kısa vadeli stratejimizi nasıl uygulayabiliriz onu anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak yükseliş yönlü pozisyon açmak için en önemli kural haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamızın üzerinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım.
Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel. Sonra günlüğü kontrol ediyoruz. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olmamız lazım. Evet, üzerindeyiz. Bu da güzel. Sonra 4 saatliğe geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Bu da güzel. Gayet uygun. Şimdi bakın burada alfa trend indikatörü şurada ala dönmüş. Fakat biz tabi önümüzdeki döneme doğru hareketler yapacağız. Yani alım satımlar yapacağız. Alfa trend indikatörü ala döndükten sonra bakın şöyle hareket yataya döndüğünde düz bir kırmızı çizgi oluşturuyor arkadaşlar. Düz bir kırmızı çizgi oluşturuyor. Hareket yukarı yönlü devam ederse önümüzdeki süreçte bu düz kırmızı çizgi mesela şuralarda olduğu gibi mavi yukarı doğru hareket etmiş, kırmızı daha yatayda kalmış bir açılım gerçekleşiyor. Yani düz yataylıktan değil bir açılım gerçekleşiyor. O tip bir durum olduğu zaman pozisyona gireceğiz. Tabi öncesinde View Trend indikatörümüzün al konumunda olması gerekiyor arkadaşlar. View Trend indikatörümüz yeşil noktayı koymuş al konumunda. Şimdi yavaş yavaş grafiğimizi oynatıyorum. Evet, düşüş geldi. Bakın View Trend indikatörümüz sata döndü. Artık bu hisse alım için uygun değil bizim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet, şu anda yataylık devam ediyor. Yataylık devam ediyor. Evet, şu an Kaufman hareketli ortalamasının altına düştü. Fakat alfa trend indikatörümüz henüz sata dönmedi. Devam ettirelim. Hala da daha önce sata dönmüş, pardon. Alfa trend indikatörümüz daha önce sata dönmüş. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın şu anda burada aşağı yönlü bir açılım gerçekleşti. Eğer ki bakın öncesinde View Trend indikatörde sata dönmüş. Bu da tamam. Eğer ki günlük ve haftalık grafiğimizde Kaufman hareketli ortalamasının altındaysak bu hisse için short yönlü, düşüş yönlü pozisyon açıyoruz arkadaşlar. Bakalım haftalık grafiğimize. Önce günlük grafiğimize bakalım. Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Haftalık grafiğimize bakalım. Burada Kaufman hareketli ortalamasının altında değiliz arkadaşlar. Dolayısıyla düşüş yönlü pozisyon açmıyoruz. Bekliyoruz. Devam ettirelim. Bakın yukarı döndü hareket. Devam ettiriyorum. Evet, burada tekrar bir açılım gerçekleşti. Yine haftalığımıza bir bakalım. Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Dolayısıyla pozisyona girmiyoruz. 4 saatliğe geri dönüyorum. Evet, tekrar desteğini aldı. Devam ettiriyorum. Evet, bir açılım daha gerçekleşti şurada. Görüyorsunuz. Yatay kırmızının altında mavi bir çizgi oluştu. Tekrar haftalığı kontrol ediyorum. Hala Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Pozisyon açmıyorum. Devam ediyoruz. Evet, devam ettiriyorum. Evet, Kaufman hareketli ortalamasının üzerine attık 4 saatlikte. Devam edelim. Bakın şurada View Trend indikatörümüz ala dönmüştü. Şu anda alfa trend indikatörümüz ala dönerse eğer günlük ve haftalık Kaufman hareketli ortalamalarını kontrol edeceğiz. İlerletiyorum. Evet, şu anda alfa trend indikatörümüz ala dönmüş vaziyette arkadaşlar. Fakat günlük ve haftalık grafiğimizi kontrol etmeyeceğiz. Çünkü bir diğer şartımız daha var. Alım yönlü pozisyona girebilmek için. VIX Fix indikatörümüz gücünü kaybetmemiş olacak arkadaşlar. Bakın burada alttaki kahverengi çizgi gri mumun üzerinde arkadaşlar. Yani gri mumlar o kadar küçülmüş ki e, yani bu hareket geriye doğru dönebilir. Riskli bir pozisyondur arkadaşlar. Çünkü çok güçsüz. O yüzden pozisyona girmiyoruz. Devam ettiriyorum.
Evet, yükseliş geldi. Beklediğimiz gibi olmadı. Arkasından düşüş geldi. View Trend indikatörümüz sata döndü. Devam ettiriyorum. Evet, bakın burada pozisyona girmiş olsaydık arkasından 2 mum yükseliş geldikten sonra tekrar bir düşüş geldiğini görüyorsunuz. Zararda olacaktık arkadaşlar. Devam ettiriyorum. Evet, burada alfa trend indikatörümüz sata döndü. Şimdi 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Günlüğümüzü kontrol edelim. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Haftalığımızı kontrol edelim. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Dolayısıyla short yönlü pozisyon açmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Devam edelim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ettiriyorum. Evet. Bir trend indikatörümüz ala döndü. Ama şu anda bekliyoruz. Eğer ki alfa trend indikatörümüz de ala dönerse, VIX fix indikatörümüzde de güçsüzlük olmazsa ve aynı zamanda günlük ve haftalık grafikte de Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olursak pozisyona gireceğiz arkadaşlar. Devam ettiriyorum. View trend indikatörümüz devam ettiriyorum. Devam ediyoruz. View trend indikatörümüz tekrar sata döndü. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda bakın şurada bahsettiğim o düz yatay kırmızı çizgiden sonra aşağı doğru bir açılım gerçekleşti. Mavi çizgiyle görüyorsunuz. View trend indikatörümüz de öncesinde sata dönmüş. Şimdi kontrol etmemiz gereken günlük grafik. Evet, günlük grafikte Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Short pozisyon açabilmek için güzel bir durumdayız. Haftalığı da kontrol edelim. O da Kaufman'ın altındaysa haftalık Kaufman hareketli ortalamasının altında değil. Dolayısıyla yine short yönlü pozisyona girmiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, devam ettiriyorum. Bakın burada View Trend indikatörü ala döndü. Şu an Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Devam edelim. Tekrar sata döndü View Trend indikatörü. Devam edelim. Evet, View Trend'de al konumundayız şu anda. Devam ettiriyorum. View Trend tekrar sata döndü. Ve görüyorsunuz burada şey var. Bir yataylık var. Alfa Trend indikatörü dümdüz kırmızı bir çizgi haline geldi. Devam ettiriyorum. Devam edelim. Evet, devam ettiriyorum. Şu an yatay devam ediyoruz. Şöyle biraz hızlanalım. Evet. Şurada View Trend indikatörümüz ala döndü. Ve şu anki mum kapanışı itibariyle de Alfa Trend indikatörümüz ala döndü arkadaşlar. Kontrol etmemiz gereken günlük Kaufman hareketli ortalaması. Evet, günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Ve haftalık Kaufman hareketli ortalaması. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel. 4 saatliğimize geri dönüyoruz. Bakalım hareketin gücüne bakalım. Hareketimiz güçsüz. Bakın kahverengi çizgilerin yani gri mumların kahverengi çizginin altında olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz güçsüzlük var harekette. Çok güçsüz değil ama biraz güçsüzlük var. Şöyle yakınlaştırıp bakalım.
Yani bir pozisyon denenebilir arkadaşlar burada. Şöyle 100. Evet, ilk alımımızı yaptık. Sonrasında 2 saatlik grafiğimize dönüyoruz. 2 saatlik grafikte View Trend indikatörü sata döndüğünde elimizdekileri satacağız arkadaşlar. Veya herhangi bir uyumsuzluk oluşursa, 2 ve fazlasında uyumsuzluk oluşursa elimizdekileri satacağız. Şimdi devam ettirelim. Evet, kârdayız, güzel. Evet, güzel. Devam ettiriyorum. Bir mum daha devam edelim. Evet, şu anda View Trend indikatörü 2 saatlikte sata döndü arkadaşlar. Elimizdekileri satıyoruz. Pozisyonumuzu kapattık. Tekrar 4 saatliğe dönüyoruz. Evet. Devam ettirelim. İlerliyorum. Bakın 4 saatlikte sata döndü. Harekette iyice güçsüzleşti. Devam edelim. Ve sonrasında bir düşüş geldiğini görüyoruz. Devam edelim. Evet. Kaufman'dan desteğini aldı. Ve View Trend indikatörü tekrardan ala döndü arkadaşlar. Bir mum daha ilerleyelim. Evet, şurada 4 saatlikte açılım da geldi. Yani şurada yataylığın bozulup yönün yukarı çevrildiğini görüyoruz. Fakat hareket güçsüz arkadaşlar VIX indikatöründe. Dolayısıyla pozisyona girmiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. View Trend indikatörü tekrar sata döndü. Devam ediyoruz. View Trend indikatörü ala döndü. Aynı zamanda şurada Alpha Trend indikatöründeki mavi çizgi kırmızı çizginin de üzerine çıktı. Yani bir açılım oluştu burada. Hareket de güçsüz değil. Dolayısıyla günlük Kaufman hareketli ortalamamıza bakabiliriz. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Haftalığımıza bakalım. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Tekrar 4 saatliğimize dönüyoruz ve buradan pozisyona girebiliriz arkadaşlar. Ve pozisyona girdik. Pozisyona girdikten sonra 2 saatlik grafiğimize dönüyoruz. Evet. Şimdi oynatalım. Evet, düşüş geldi. Yok. Tekrar ilerliyorum. Devam edelim. Devam ediyoruz. Evet, burada henüz vermedi, sat vermedi. Devam ediyoruz. Burada View Trend indikatörümüz sata döndü arkadaşlar. Küçük bir zarardayız. Pozisyonumuzu kapatıyoruz. 4 saatlik grafiğimize geri dönüyoruz. Devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu an bir yataylık oluştu. Evet. Alfa trend indikatörümüz sat verdi arkadaşlar. Öncesinde View trend indikatörümüz de sata dönmüş. Günlüğümüze bakacağız. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Bu yüzden pozisyona girmiyoruz arkadaşlar. Short yönlü pozisyon açmıyoruz. Devam edelim. Evet, devam ettiriyorum. Evet, yine bir yataylık oluştu. Devam ettiriyorum hızlı hızlı.
Evet. Şurada bir açılım gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı yatay çizgi duruyor. Mavi çizgi aşağıya döndü. Fiyatımız da düştü. View Trend indikatörü sata dönmüş vaziyette. Evet, günlüğümüzü kontrol ediyoruz. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Günlükte de Alfa Trend indikatörü sata dönmüş. Haftalığımıza bir bakalım. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Bu yüzden short yönlü pozisyon açmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Herhangi bir pozisyona girmiyoruz. Devam edelim. Evet, düşüş devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi tekrar yukarı toparlamaya başladı. Evet, devam ediyoruz. Bir yataylık oluştu tekrardan. Burada alfa trend indikatörümüz ala döndü. Fakat hareket güçsüzdü. Pozisyona girmeye gerek yok arkadaşlar burada. Hareket güçsüz olduğu zaman. Yine günlüğünü ve haftalığını da kontrol edelim. Günlükte zaten Kaufman hareketli ortalamasının altında olduğu için pozisyona girmezdik. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde. Evet, devam edelim. Devam ediyoruz. Devam edelim. Bir trend sata döndü. Devam ediyoruz. Bir yataylık oluştu tekrardan. Burada view trend ala döndü. Oynatalım. Tekrar sata döndü view trend. Alfa trend indikatörümüz düz yatay bir çizgi halinde. Yataylık olduğunu gösteriyor bize. Evet, view trend tekrar ala döndü. Ve arkasından tekrar düşüş geldi arkadaşlar. Yataylık bozulmadı. Devam ediyoruz. Evet. Burada alfa trend indikatörümüz sata döndü arkadaşlar. Öncesinde view trend indikatörü de sata dönmüş zaten. Şimdi günlük grafiğimizi kontrol ediyoruz. Günlükte Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Haftalığımıza bakalım. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamamızın bir miktar altına sarkmışız. View trend de sata dönmüş. Güzel. Burada bir short yönlü deneme yapabiliriz arkadaşlar. Satış yönlü deneme yapabiliriz. Düşüş yönlü. Evet. Satalım. Ve 2 saatlik grafiğimize geri dönüyoruz. Bu sefer de 2 saatlikte Wheel Trend indikatörü al verdiğinde veya mesela buralarda oluştuğu gibi 2 ve fazlası uyumsuzluk oluştuğunda elimizdekileri yani pozisyonumuzu kapatacağız arkadaşlar. Devam edelim. Devam ediyoruz. Evet, devam edelim. Düşüş devam ediyor. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Evet, şu anda Wheel Trend indikatörümüz ala döndü ve pozisyonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, kapattık. Tekrar 4 saatlik grafiğimize geri dönelim. Evet, devam ettiriyorum. Bakın bir açılım geldi. Şurada görüyorsunuz. Günlüğümüzü kontrol edelim. Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da Kaufman'ın çok hafif altındayız arkadaşlar. 4 saatte geri dönüyorum. Burada tekrar bir short yönlü pozisyon açabiliriz. Evet, açtık. 2 saatlik grafiğe dönüyorum. Evet, devam ettiriyorum. Evet, düşüş geldi.
Ve akabinde biraz yükseliş geldi ve 3 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştu arkadaşlar. Ve pozisyonumuzu tekrar kapatıyoruz. Yani şu ana kadar 3 veya 4 pozisyona girdik. Hepsinde de karlı çıktık arkadaşlar. Pardon, düzeltiyorum. Bir tanesinde çok hafif zararlı çıkmıştık. Evet, devam ettiriyorum. Evet, tekrar bir yataylık oluşmaya başladı. Evet, şurada bir açılım oluştu. Fakat View Trend indikatörümüz sata dönmemiş. O yüzden short yönlü pozisyon açmıyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, View Trend indikatörümüz burada ala dönmüştü. Ve şu an itibariyle de Alpha Trend indikatörümüz ala dönmüş oldu arkadaşlar. Hareketin gücü de iyi. Güçsüz değil. Günlük grafiğimize bakıyoruz. Kapan hareketli ortalamasının altındayız. O yüzden pozisyona girmiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Şuradaki yükselişi kaçırdık ama riskliydi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Evet, iyi ki de kaçırmışız yükselişi. Arkasından muazzam bir düşüş geldi. Şurada pozisyona girmiş olsaydık şuralarda satamayıp bakın gap'li bir düşüş geldi. Tekrar zararda olacaktık arkadaşlar. Devam edelim. Hissemiz sata döndü. Şeyi kontrol etmedik. Günlüğü kontrol etmedik. Günlükte Kaufman'ın altındayız. Haftalığa bakalım. Evet, haftalıkta da Kaufman'ın altındayız. Tekrar 4 saatliğe geri dönüyorum. Öncesinde View Trend indikatörde sata dönmüş. Buralardan short yönlü pozisyon açılabilir arkadaşlar. Açıyoruz. Ve 2 saatlik grafiğimize dönüyoruz. Evet, devam ettiriyorum. Devam edelim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Burada View Trend indikatörümüz ala döndü. Elimizdeki pozisyonları kapatıyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu stratejiyle sanırım 6 ya da 7 defa pozisyona girdik. Sadece bir tanesinde zararla çıktık arkadaşlar pozisyondan. Yani bu stratejiyi böyle mesela 2023 yılındaki hani borsada geçirdiğimiz gibi düşüşlü çıkışlı seyirlerin olduğu bir dönemde kullanmak fayda sağlayabilir. Daha böyle borsanın trende girdiği dönemlerde tabi bu kadar kısa vadeli işlemler yapmaya gerek yok. Öyle bir durumlarda mesela sadece alfa trend indikatörünü de kullanabilirsiniz. Günlük grafikte kullanabilirsiniz. Al verdiği zaman alıp günlükte sat verdiği zamana kadar elinizde de tutabilirsiniz. Farklı farklı stratejiler kendiniz de geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu stratejim anlaşılmıştır. Biraz karışık, farkındayım. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Olmadı önümüzdeki videolarda tekrardan farklı farklı örnekler, denemeler de yaparız. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.